1977 yılında Ohio Devlet Üniversitesi'ne bağlı Big Air Radyo Teleskopu tarafından tespit edilen WOW sinyali, modern astronominin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu sinyal, uzaydan gelen olası bir akıllı yaşam belirtisi olabileceği düşünülerek büyük ilgi görmüştür. Hazırsak, şimdi bu sinyali ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. ...15 Ağustos 1977'de astronom Dr. Emin, Ohio Devlet Üniversitesi'ndeki Big Air Radyo Teleskopu'ndan elde edilen verileri incelerken, olağan dışı bir sinyal fark etti. 72 saniye süren bu sinyal, diğer tüm verilerden çok daha güçlüydü. Sinyalin gücü o kadar etkileyiciydi ki, Dr. Emin çıktığı incelediği kağıda WOW yazarak yanıt verdi. Bu da sinyalin isminin kaynağı oldu. WOW sinyali, 1420 MHz civarında bir frekansta kaydedildi. Bu frekans, hidrojen çizgisi olarak da bilinen, hidrojen atomlarının yaydığı doğal radyo dalgası frekansıdır. Bu frekans, uzay araştırmalarında genellikle kozmik sessizlik bandı olarak bilinir. Çünkü evrende bu frekansta az gürültü vardır ve olası dünya dışı iletişim için uygun kabul edilir. Sinyal 72 saniye boyunca tespit edildi, ancak bir daha asla kaydedilmedi. Sinyalin sadece bir defa duyulması ve tekrar alınamaması, bunun rastlantısal bir gürültü olabileceği olasılığını artırırken, aynı zamanda sinyalin kaynağının doğal veya insan yapımı olmadığını düşünenleri de bir arada tuttu. Sinyalin kaydedildiği ilk günden bu yana, çeşitli söylentiler ve kuramlar üretildi, hatta sinyalin uzaylılar tarafından gönderildiğine inanan bilim insanlarının sayısı da azımsanmayacak kadar fazlaydı. Dr. Emin, sinyalin 30. yıl dönümünde konu ile ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayıp, internet üzerinden herkesin erişimine açık olarak paylaştı. Bu raporda Big Air Radyo Teleskobu'nun özelliklerini, bilgisayar çıktısındaki verilerin nasıl hesaplandığını, sinyalin özelliklerini ve parametrelerini, sinyale dair söylentileri, hipotezleri ve kendi görüşlerini açıkladı. Raporda, mevcut hipotezlerin ve olasılıkların değerlendirildiği kısımda, sinyalin Güneş sistemindeki gezegenlerden, asteroitlerden, uydulardan, hava taşıtlarından ya da uzay araçlarından kaynaklanmadığını, ancak sinyalin kesinlikle dünya dışı olduğunu açıklamıştı. Peki siz, daha önce bu sinyali duymuş muydunuz? Hazırsanız şimdi bu sinyali beraber dinleyelim. Dinlediğiniz bu ses hakkında sizin düşünceleriniz nedir? Sizce dış dünyadan bir iletişim kurmak isteyenler olabilir mi? Yoksa bir tesadüf mü? Yorumlarda bu konu hakkında fikrinizi sunabilirsiniz. Gelin şimdi de bu konudaki hipotezleri inceleyelim. İlk akla gelen hipotezlerden biri, sinyalin doğal bir astronomik olaydan, örneğin bir kuyruklu yıldızdan, pulsardan, nötron yıldızından veya diğer kozmik cisimlerden gelmiş olabileceğidir. Ancak bu tür olayların yaydığı sinyaller genellikle tekrarlayıcı olur ve WOW sinyali gibi tekil ve güçlü bir biçimde ortaya çıkmaz. Sinyalin hidrojen hattına yakın bir frekansta olması, dünya dışı uygarlıkların bu frekansı, kozmik bir nötr iletişim kanalı olarak kullanabileceği teorisini gündeme getirdi. Eğer uzaylı uygarlıklar varsa ve radyo sinyalleriyle iletişim kuruyorlarsa, bu sinyal bu tür bir iletişim denemesi olabilir. Sinyalin bir insan yapımı uydu veya dünya kaynaklı, radyo frekansı paraziti olabileceği de öne sürülmüştür. Ancak bu, teleskopun bulunduğu yere ve sinyalin frekansına bakıldığında pek olası görünmemektedir. Çünkü Big Air Radyo Teleskopu, paraziti en aza indirmek için oldukça izole bir yerde bulunuyor. WOW sinyali bir daha tespit edilemedi ve bu da gizemini artırdı. Bilim insanları, sinyalin kaydedildiği koordinatlarda yani yay takım yıldızında tekrar gözlemler yaptı ancak benzer bir sinyale rastlanmadı. Tekrar edilemezlik durumu, sinyalin rastlantısal bir olay olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Alternatif olarak, sinyal kaynağının uzayda hareket ediyor olabileceği veya kaynağın kısa ömürlü bir olaydan örneğin, bir süpernova patlamasından kaynaklanmış olabileceği gibi olasılıklar da tartışılmakta.
Sinyalin üzerine birçok araştırma yapılmış ve halen de yapılmaktadır. 2017'de yapılan bir çalışmada sinyalin kaynağının bir kuyruklu yıldız olabileceği öne sürüldü. Ancak bu fikir, Bohr sinyalinin tam kaynağına yeterince yakın olmadığı ve ayrıca gökyüzünün çok büyük bir bölümünü kapladığı gerekçesiyle hızla reddedildi. Bir başka teori, sinyalin karasal olduğu, belki de uzay çöplerinden yansıdığıdır. Sonuçta 2015'te tespit edilen ve 2020'de de meydana gelen ve heyecan yaratan bu iki sinyalin nedeni neredeyse kesinlikle budur. Sonuç olarak, insanlığın arayışının bu kadar erken dönemlerinde dünya dışı bir uygarlığın işaretlerini almış olmamız ve o zamandan beri hiçbir şey bulamamış olmamız ihtimali düşük olarak değerlendirilmektedir. Yine de doğal bir açıklama ya da bir tür insan müdahalesi bulma arayışı şimdiye kadar sonuçsuz kaldı. Doğal olarak komplo teorisyenleri, Bohr sinyalinin uzaylılara ait olduğuna ve Big Teleskop'un da gerçeği sakladığını öne sürdüler. Bohr sinyali, dünya dışı yaşam arayışının en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Bilim insanları arasında bu sinyalin doğası hakkında süregelen tartışmalar, evrenin derinliklerindeki olası akıllı yaşamın varlığı konusundaki merakı ve çalışmaları teşvik etmekte. Bugün hala çözülmemiş bir gizem olarak Bohr sinyali, insanlığın evrende yalnız olup olmadığına dair merakını canlı tutmaya devam ediyor. Bu tür sinyallerin tekrar tespit edilmesi veya benzerlerinin ortaya çıkması, evrende yalnız olup olmadığımıza dair sorulara belki de bir gün yanıt verebilir. Ancak o zamana kadar, Bohr sinyali bilimsel topluluk ve uzay meraklıları için ilgi çekici bir muamma olarak kalacak.